Raskolnikov doğruca Sonya'nın kanaldaki evine gitti. 3 katlı, eski, yeşil boyalı bir evdi bu. Raskolnikov kapıcıyı bulup Terzi Kapernaum'un nerede oturduğunu sordu. Kapıcının pek de açık olmayan tarifine göre avluda, köşede, dar ve karanlık bir merdivene açılan bir kapı bulup içeri girdi ve 2. kata çıktı. Avluya bakan yandaki koridor üzerinde Kapernaum'un dairesinin kapısını aramak için gelişigüzel yürürken, birden 3 adım ötesinde bir kapı aralandı. Raskolnikov hiç düşünmeden bu kapıya doğru atıldı. Ürkek bir kadın sesi, "Kim o?" diye sordu. "Benim," dedi Raskolnikov, "size geldim." Ve içeri girdi. Küçücük bir antreydi burası. Kırık bir sandalyenin üzerinde, eğri bir şamdana dikilmiş bir mum yanıyordu. "Siz misiniz?" diye bağırdı Sonya, dona kalmış gibiydi. Raskolnikov kızın yüzüne bakmamaya çalışarak, "Odanıza nereden giriliyor?" "Buradan mı?" diye sordu ve hızla içeri geçti. 1 dakika kadar sonra elinde mumla Sonya da geldi. Mumu bıraktı, Raskolnikov'un önünde ayakta durdu. Çok şaşırmıştı, anlatılmaz bir heyecan içindeydi. Onun bu beklenmedik ziyaretinden müthiş ürkmüş gibiydi. Birden solgun yüzünde kırmızı lekeler uçuştu, hatta gözlerinde yaşlar belirdi. Hem acı, hem haz duyuyordu. Raskolnikov hızla dönüp masa başındaki sandalyeye oturdu. Bu arada bir anlık bir bakışla odaya da göz atmak fırsatını bulmuştu. Çok büyük ama tavanı son derece alçak bir odaydı burası. Kapernaum'ların kiraya verdikleri biricik odaydı. Sol yandaki duvarda bulunan kapalı kapıdan onlara giriliyordu. Karşı yandaki, sağdaki duvarda da bir kapı vardı. Her zaman kapalı duran bu kapıdan da ayrı bir numara taşıyan bitişik daireye giriliyordu. Sonya'nın tıpkı bir ambara benzeyen odası çarpık bir eşkenar dörtgen biçimindeydi ve bu durum odaya çirkin bir görünüş veriyordu. Kanala bakan 3 pencereli duvar, odayı çaprazlamasına kesiyor gibiydi. Bu nedenle köşelerden biri çok sivriydi ve öylesine derinlerde bir yerlerde yitip gitmişti ki, odayı aydınlatan cılız ışıkta orada neler bulunduğunu seçmek bile olanaksızdı. Öbür köşeye ise köşe bile denemezdi, o kadar açık ve belirsizdi. Bu kocaman odada eşya olarak hemen hiçbir şey yoktu. Sağdaki köşede bir karyola vardı, onun hemen yanında, kapıya yakın bir iskemle duruyordu. Karyolanın bulunduğu duvarda, komşu daireye açılan kilitli kapının önünde, üzerinde mavi bir örtü bulunan basit bir tahta masa vardı. Masanın yanında 2 hasır iskemle duruyordu. Karşı duvarda, sivri bir köşeye yakın bir yerde, boşlukta eğitip gitmiş izlenimi veren bir komodin duruyordu. İsten rengini yitirmiş, yıpranmış, sarıya çalan duvar kağıtları, köşelerde iyiden iyiye kararmıştı. Besbelli kışın dumanlı ve nemli oluyordu burası. Gözle görülür bir yoksulluk egemendi odaya. Karyolanın perdesi bile yoktu. Odasını böylesine teklifsizce, böylesine dikkatle süzen konuğuna Sonya sessizce bakıyordu. Sonunda yazgısını belirleyecek birinin, bir yargıcının karşısındaymışçasına korkudan titremeye başladı. Raskolnikov hızla gözlerini kaldırıp kıza bakmadan, "Epey geç geldim sanırım. 11 oldu mu saat?" diye sordu. "Oldu," diye mırıldandı Sonya. Sonra, sanki kendisi için tek kurtuluş yolu buymuş gibi, çabuk çabuk, "Evet, tam 11," diye devam etti. "Demin ev sahibinin saati çaldı. Kulaklarımla duydum, tam 11. Buraya ilk gelişe olmasına rağmen, Raskolnikov sıkıntılı bir şekilde, "Bu size son gelişim," dedi, "bir daha belki hiç görmeyeceğim sizi. Bir yere mi gidiyorsunuz?" "Bilmiyorum. Her şey yarın." "Demek yarın Katerina Ivanovna'ya gelmeyeceksiniz." Sonya'nın sesi titremişti. "Bilmiyorum, her şey yarın sabah." "Neyse, sorun bu değil. Asıl bir şey söylemek için geldim ben." Dalgın bakışlarını kıza kaldırdı ve birden kendisinin oturmakta olduğunu, onunsa baştan beri ayakta durduğunu fark etti. "Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza," dedi. Sesi değişmiş, yumuşamıştı. Sevecen bir sesti bu. Sonya oturdu. Raskolnikov aydınlık, sevecen bakışlarla ve biraz da acır gibi 1 dakika kadar süzdü Sonya'yı. "Nasıl da zayıfsınız. Şu ellerinize bakın. Sanki saydam. Parmaklarınız ölü parmağı gibi." Kızın ellerini avuçları içine aldı. Sonya hafifçe gülümsedi. "Ben hep böyleyim," dedi. "Evdeyken de mi?" "Evet." "Ya,
Kuşkusuz öyle, dedi Raskolnikov kesik kesik. Yüzünün anlatımı, sesi yeniden değişivermişti. Çevresine bir kez daha göz attıktan sonra, "Burayı Kapernaumovlardan mı kiraladınız?" dedi. "Evet." "Şu kapının arkasında mı oturuyor onlar?" "Evet." "Bu oda gibi onlarınki de." "Hepsi bir tek odada mı kalıyorlar?" "Evet, bir tek odada." "Ben olsam sizin bu odanızda geceleri korkardım," dedi Raskolnikov, yüzü asılmıştı. Hala kendine gelemeyen ve bu ziyaretin anlamını kestiremeyen Sonya, "Ev sahiplerim çok iyi, çok sevecen insanlardır," dedi. "Bu eşyalar, her şey onların. Çok iyi insanlardır. Çocukları sık sık gelirler bana." "Kekemeydiler, değil mi?" "Evet. Kapernaumov hem kekeme hem topaldır. Karısı da öyle. Daha doğrusu tam kekeme değil de, bazı sözcükleri tam söyleyemez. Çok iyi bir kadındır. Kapernaumov eski toprak kölelerindendir. 7 çocukları var. Yalnızca en büyükleri kekemedir. Ötekiler kekeme değildir ama hepsi hasta." Sonra şaşkınlıkla sordu, "İyi ama siz onları nereden biliyordunuz?" "Hepsini babanız anlatmıştı. Sizinle ilgili her şeyi de anlatmıştı. Nasıl sabahın 6'sında çıkıp, akşamın 8'lerinde döndüğünüzü, Katerina Ivanovna'nın nasıl yatağınızın ucunda diz çöktüğünü." Sonya utanmıştı. "Bugün onu gördüm sanki," diye mırıldandı. "Kimi?" "Babamı. Sokakta yürüyordum, aşağıda, köşe başında, saat 10 sıralarıydı. Önümde yürüyordu sanki. Tıpkı oydu. Hemen Katerina Ivanovna'ya haber vermek istedim." "Dolaşıyor muydunuz?" "Evet," dedi Sonya kesik kesik, yine utanmış, gözlerini yere indirmişti. "Ama Katerina Ivanovna babanızın yanında sizi dövermiş galiba." "Ah, hayır," dedi Sonya, korkuyla bakıyor gibiydi. "Hayır, neler söylüyorsunuz siz? Öyleyse onu seviyorsunuz." "Onu mu? Sevmez olur muyum hiç?" Sonya'nın sesi acılıydı, birden ellerini kavuşturmuştu. "Ah, onu bir tanımış olsaydınız. Bir çocuk gibidir o. Kafası çok karışıktır. Acıdan. Oysa öyle akıllıydı ki. Öyle yüce gönüllü, öyle iyi yürekli bir kadındır ki. Siz hiç ama hiçbir şey bilmiyorsunuz." "Ah!" Sonya umutsuzluk içinde, heyecanla, acıyla, ellerini ovuşturarak söylemişti bu sözleri. Solgun yanakları yeniden kızarmış, gözlerine acılı bir anlatım çökmüştü. Bunun onun için en duyarlı konu olduğu açıkça görülüyordu. Bir şeyler söylemek, konuşmak, Katerina Ivanovna'yı savunmak istediği anlaşılıyordu. Birden, yüzünün bütün çizgilerinde, deyim yerindeyse eğer, doymak bilmez bir acı belirdi. "Dövüyormuş." "Ne diyorsunuz siz?" "Tanrım, dövüyormuş." "Hem dövse ne olur sanki?" "Ne olur? Siz hiç ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Öyle mutsuz bir kadın ki o. Ve hasta. Adalet arıyor o. Çok temiz bir kadındır. Her şeyde adalet olması gerektiğine inanır ve bunu ister. İsterseniz işkence edin, ona haksız bir şey yaptıramazsınız. İnsanlarda adalet olamayacağını bir türlü anlamaz. Bu yüzden de sinirlenir durur. Çocuk gibidir, tıpkı bir çocuk. Son derece dürüst bir kadındır. Peki siz ne olacaksınız?" Sonya sorar gibi baktı. "Hepsi sizin başınıza kaldı şimdi. Gerçi daha önce de hepsi sizin başınızdaydı, hatta babanız içki parasını bile gelip sizden alırdı. Ama şimdi ne olacak?" Sonya üzüntü içinde, "Bilmiyorum," dedi. "Orada mı kalacak onlar?" "Bilmiyorum. Oraya kira vermeleri gerek. Yalnız söylediklerine göre ev sahibi kadın onları çıkarmak istiyormuş. Katerina Ivanovna da bu evde bir dakika bile kalmam, diyormuş. Neyine güvenerek böyle kabadayılık ediyor? Size mi?" "Ah, hayır, böyle söylemeyin," dedi Sonya, yeniden heyecanlanmış, hatta öfkelenmişti. Kızdırılmış küçük bir kuşa benziyordu. "Biz onunla bir kişi gibiyiz artık, birbirimizden ayrı değiliz." Sonra birden heyecanlandı, ateşli bir şekilde, "Hem başka ne yapabilir ki? Ne yapabilir ki?" dedi. Bugün nasıl da ağladı. Neredeyse aklını oynatacak, fark etmediniz mi bunu? Aklını oynatacak. Bazen tıpkı bir çocuk gibi, yarın her şeyin yolunda olması, sofrasında yemeğinin bulunması için telaşlanıyor. Bazen ellerini ovuşturuyor, kan tükürüyor, ağlıyor,
umutsuzluk içinde başını duvarlara vuruyor. Sonra yine avunuyor, bütün umudunu size bağlamış durumda, sizin kendisine arka olduğunuzu söylüyor. Sonra, bir yerlerden borç bulup, birlikte doğduğu kente gideceğimizi, orada soylu genç kızlar için bir pansiyon açacağımızı, buranın yönetimini bana vereceğini, böylece bizim için yepyeni, mutlu bir hayatın başlayacağını söyleyip boynuma sarılıyor, beni öpüyor, yatıştırıyor ve bütün bu söylediklerine, bu hayallere inanıyor. Ona karşı konulabilir mi? Bugün bütün gün ortalığı temizledi, eskileri onardı, çamaşır yıkadı, o zayıf, güçsüz haline bakmadan, koca tekneyi odasına çıkardı, sonra da tıkanıp yatağa düştü. Poliçka ile Lena'ya ayakkabı almak için birlikte çarşıya çıkmıştık, çocukların ikisinin de ayakkabıları parça parça olmuştu. Ama paramız çıkışmadı. Arada çok fark vardı. Çünkü Katerina Ivanovna öyle şirin iki pabuç seçmişti ki. Bilemezsiniz, ne ince zevkleri vardır onun. Para çıkışmadı diye oracıkta, mağazada, herkesin içinde ağlamaya başladı. Ah, nasıl üzüldüm, nasıl? Evet, dedi Raskolnikov acı acı gülerek, niçin böyle yaşadığınız şimdi kolayca anlaşılıyor. Sanki siz acımıyor musunuz ona? Daha hiçbir şey görüp bilmeden son kuruşunuza kadar bütün paranızı ona verdiğinizi biliyorum. Ya bir de her şeyi görseydiniz. Oh Tanrım! Ve ben kaç kez onu ağlattım. Daha geçen hafta bile. Onun, babamın ölümünden bir hafta önce çok acımasız davrandım. Ve bunu kaç kez yaptım. Şimdi, bütün gün bunları hatırlayıp durmak ne kadar acı. Sonya, anılarının verdiği acıdan, konuşurken ellerini ovuşturuyordu. Siz mi acımasızsınız? Evet, ben. Sonya ağlamaya başlamıştı, o gün eve geldiğimde rahmetli babam, Sonya, dedi, başım ağrıyor. Bana şu kitaptan bir şeyler okusana, elinde bir kitap vardı, Andrei Semyonich'ten, Lebezyatnikov'dan almıştı. Bay Lebezyatnikov da orada oturur, hep böyle gülünç bir takım kitaplar bulur. Ben de gitmem gerek, dedim, okumak istemedim. Onlara da Lizaveta'dan aldığım yeni yakaları Katerina Ivanovna'ya göstermek için uğramıştım. Lizaveta bana çok ucuza yakalar, kolluklar getirmişti. Üzerleri işli, çok güzel, yepyeni şeylerdi. Katerina Ivanovna da çok beğendi yakaları, takıp aynanın karşısına geçti, kendine bakmaya başladı. Çok hoşuna gitmişti yakalar. Lütfen bunları bana armağan eder misin Sonya dedi. Lütfen diyordu, o kadar hoşuna gitmişti yakalar, o kadar çok istiyordu bunları. Oysa hangi elbisesinin üzerine takacaktı bu yakaları? Öylesine, eski, mutlu günlerini anımsamıştı besbelli. Aynanın karşısına geçip hayran hayran kendini seyretti. Oysa sırtına giyecek tek bir kat elbisesi yoktu. Kaç yıldır böyleydi bu. Hiç kimseden hiçbir şey istememiştir. Gururludur. Birinden bir şey istemektense, kendi elindeki son şeyini verir. Ama işte benim yakalar hoşuna gitmişti istiyordu. Ben de vermeye kıyamadım. Ne yapacaksın bunları Katerina Ivanovna dedim. Evet, tam böyle söyledim, ne yapacaksınız bu ona hiç söylenmeyecek bir sözdü. Bana öyle bir bakış baktı ki, isteğini geri çevirmem çok, ama çok ağrına gitmişti. Yüreğim parçalandı. Yakaları alamayışı değil de ağrına giden, benim isteğini geri çevirmemdi. Bunu gördüm. Ah, şimdi her şeyi geri çevirebilsem, bütün o sözleri hiç söylenmemiş yapabilsem. Ah, ben, tutmuş neler anlatıyorum. Bütün bunlardan size ne? Şu, Lizaveta'yı tanır mıydınız? Evet. Sonya şaşırmıştı, o da sordu, siz de tanır mıydınız? Raskolnikov karşılık vermedi, biraz sustuktan sonra. Katerina Ivanovna verem, dedi, hem de ağır. Yakında ölür. Ah, hayır, hayır, diye bağırdı Sonya, sonra sanki söylediklerini onun da doğrulamasını istercesine, bilinçsiz bir davranışla Raskolnikov'un ellerine sarıldı. Ama ölmesi onun için daha iyi. Hayır, daha iyi değil, hiç değil, diye bağırdı Sonya, sesi korku doluydu. Çocuklar ne olacak? Yanınıza alamayacağınıza göre. Sonya elleriyle başını tutarak umutsuzca, ah, bilmiyorum, diye bağırdı. Bu konuyu onun da pek çok kez düşündüğü anlaşılıyordu. Raskolnikov bu çözümsüz soruyu yeniden aklına getirmişti. Raskolnikov acımasızca sözlerini sürdürdü. Ya siz,
Katerina Ivanovna sakin, yani bu sıralar hastalanır da hastaneye götürülürseniz ne olacak? Sonya'nın yüzü korkudan çarpıldı. Ah, siz neler söylüyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Raskolnikov acımasızca gülümseyerek, nasıl olamaz? Dedi, hasta olmayacağınıza ilişkin senet mi var elinizde? Hep birden sokağa dökülecekler, Katerina Ivanovna öksüre öksüre dilenecek, şimdi olduğu gibi başını duvarlara vuracak. Çocuklar dersen ağlaşıp duracaklar. Derken karakola götürecekler kendisini, oradan da hastaneye. Ölecek. Peki, çocuklar. Sonya'nın sıkışmış göğsünden, ay, hayır. Tanrı bu kadarına razı olmaz. Sözleri döküldü. Her şey sanki Raskolnikov'a bağlıymış gibi, ellerini göğsünde kavuşturmuş, sessiz bir yalvarışla bakarak dinliyordu onu. Raskolnikov ayağa kalktı, odada dolaşmaya başladı. Böylece 1 dakika kadar bir zaman geçti. Sonya'nın başı önüne düşmüştü. Kollarını sarkıtmış, öylece, acı içinde ayakta duruyordu. Raskolnikov birden Sonya'nın önünde durdu, biraz para biriktirme olanağı yok mu? Kara gün için? Hayır, diye mırıldandı Sonya. Tabii, hayır. Dedi Raskolnikov alay eder gibi, hiç denediniz mi? Denedim. Ve olmadı. Tabii. Anlaşılıyor. Sormam bile saçmaydı. Yine odanın içinde dolaşmaya başladı. 1 dakika daha geçti. Her gün kazanmıyorsunuz değil mi? Sonya deminkinden de çok utandı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Acılı bir çabayla, hayır, diye fısıldadı. Raskolnikov birden, herhalde Poleçka'nın da olacağı bu, dedi. Hayır, hayır, olamaz, diye haykırdı. Sonra sanki bir yerine bıçak saplamışlardı, öyle umutsuz bir çığlık atmıştı, Tanrı. Tanrı böyle korkunç bir şeye izin veremez. Başkaları için veriyor ama. Sonya kendinden geçmiş gibiydi, hayır, hayır, Tanrı onu korur, diye tekrarladı. Raskolnikov öç alırcasına bir sevinçle, belki de Tanrı hiç yoktur, dedi, gülümseyerek kıza baktı. Sonya'nın yüzü birden değişti, korkunç bir değişmeydi bu, kramp girmişçesine çarpmıştı yüzü. Anlatılmaz bir serzenişle bakıyordu Raskolnikov'un yüzüne. Bir şeyler söylemek istiyor ama ağzından hiçbir şey çıkmıyordu. Sonunda yüzünü elleriyle kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Raskolnikov biraz sustuktan sonra, Katerina Ivanovna'nın aklını oynattığını söylüyordunuz demin, dedi, ama siz de aklınızı oynatıyorsunuz. 5 dakika geçti. Raskolnikov konuşmadan, Sonya'nın yüzüne bakmadan odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Sonunda ona yaklaştı, gözleri tutuşmuş gibiydi. İki eliyle omuzlarından tutarak, gözlerini kızın ıslak gözlerine dikti. Uzun uzun baktı. Bakışları ateşli, deliciydi. Dudakları şiddetle titriyordu. Birden, hızla eğildi, yere kapanarak kızın ayaklarını öpmeye başladı. Sonya bir deliden kaçar gibi, korkuyla ondan uzaklaştı, geri çekildi. Gerçekten de delirmiş gibi bakıyordu Raskolnikov. "Ne yapıyorsunuz?" diye mırıldandı. Sonya, yüzü bembeyazdı, yüreği sıkışıyordu. "Ne yapıyorsunuz böyle?" "Benim gibi birinin önünde." Raskolnikov hemen kalktı, pencereye doğru yürüdü, yabanıl bir sesle, "Ben senin önünde değil, insanlığın çektiği acıların önünde eğildim," dedi. Sonra kızın yanına dönerek, "Dinle," dedi, "az önce beni aşağılayan adamın birine, senin serçe parmağın bile olamayacağını, bugün senin yanına oturtmakla kız kardeşimi onurlandırdığımı söyledim." Sonya korku içinde, "Ah, bunu nasıl söyleyebildiniz?" diye bağırdı, "hem de onun, kız kardeşinizin yanında. Benim yanımda oturmak ne onur? Oysa, ben, onursuz bir kızım. Büyük, çok büyük bir günahkarım ben. Ah, böyle bir şeyi nasıl söyleyebildiniz? Senin onursuzluğunu ve günahlarını düşünmüyordum bunu söylerken. Çektiğin büyük acılar söyletti bunu bana. Büyük bir günahkar olman konusuna gelince, evet, büyük bir günahkarsın." Coşkuyla sürdürdü sözlerini, "Senin en büyük günahın kendini boş yere öldürmen, kendini harcamandır. Böyle korkunç bir şey olamaz. Hem nefret ettiğin böyle bir çirkefin içinde yaşıyorsun, hem de bu davranışınla hiç kimseye en ufak bir yardımının dokunmadığını, hiç kimseye hiçbir şeyden kurtarmadığını biliyorsun, birazcık gözlerini açarsan görürsün bunu. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi?
İyice coşmuştu, kendinden geçmiş gibi konuşuyordu. Hem söylesene sen, nasıl oluyor da böyle bir yüz karası, böyle bir bayağılık, bunların tam tersi kutsal duygular bir arada bulunabiliyor sende? Kendini kanala atıp bir çırpıda işini bitirmen bin kez daha doğru ve akıllıca bir davranış olurdu. Sonya acıyla baktı ona. Ama kendini suya atma önerisine pek şaşmamış gibiydi. Duyulur duyulmaz bir sesle, "Ya onlar ne olacak?" diye sordu. Raskolnikov şaşırarak baktı ona. Kızın bir anlık bakışından her şeyi anlamıştı. Demek ki, bunu gerekten düşünmüştü Sonya. Umutsuzluğa düştüğü anlarda, her şeye son vermeyi kim bilir kaç kez düşünmüştü. Bunda çok da ciddi olduğu belliydi. Çünkü şu anda Raskolnikov'un önerisine hiç şaşırmamıştı. Hatta sözlerindeki acımasızlığı bile fark etmemişti. Serzenişlerinin anlamını, içinde bulunduğu ayıba nasıl bambaşka bir gözle baktığını da fark etmemişti Sonya. Bunu açıkça görüyordu Raskolnikov, böyle onursuz, böyle yüz karası bir yaşam sürmenin ona, hem de ne zamandır ne dayanılmaz acılar çektirdiğini şu anda çok iyi anlıyordu. Onu bunca zamandır hayatına son vermek kararından alıkoyan şeyin ne olabileceğini düşündü. Ve o zaman şu zavallı yetimciklerin ve kafasını duvarlara çarpan şu veremli, yarı deli kadının, Katerina Ivanovna'nın, onun için nasıl bir anlam taşıdıklarını daha iyi anladı. Ama yine de Raskolnikov'un apaçık gördüğü bir şey vardı, Sonya bu karakteriyle, bu eğitim ve kültür düzeyiyle sonuna kadar bu durumda kalamazdı. Her şeye karşın, onun bir türlü çözemediği bir sorun çıkıyordu ortaya. Sonya kendini suya atmak cesaretini gösteremediğine göre, bunca uzun bir süre çıldırmadan nasıl kalabilmişti? Kuşkusuz, Sonya'nın durumunun, ne yazık ki toplumda yalnızca ona özgü bir durum olmamakla birlikte, yine de rastlantısal nitelikte bir durum olduğunu anlıyordu. Ama böyle de olsa, bu rastlantı, bu iyi kötü eğitim görmüşlüğü, kendini yetiştirmişliği ve bundan önceki yaşamı, onu bu iğrenç yolun daha ilk adımında da yok edebilirdi. Öyleyse herhalde içinde bulunduğu çirkef, besbelli yalnızca tensel bir şeydi onun için, gerçek ahlaksızlığın bir damlası bile onun yüreğine değmemişti. Raskolnikov bu durumu apaçık görüyordu, kız, işte gözünün önündeydi. "Üç yol var önünde," diye düşündü. Kendini kanala atmak, tımarhaneye düşmek ya da yüreğini taş gibi duyarsızlaştıran aşağılık zevk ve eğlence alemlerine dalmak. En çok da bu sonuncu yolu iğrenç buluyordu. Artık kuşkucu olmuştu Raskolnikov, sonra gençti, yaşamdan kopuk, soyut düşünüyordu, bundan olacak. Acımasızdı ve işte bütün bu nedenlerden dolayı da Sonya'nın üçüncü yoldan başkasını seçemeyeceğini düşünüyordu. Bu gerçekleşebilir mi diye sordu kendi kendine. Da ruhunun tertemizliğini koruyan bu yaratık, bilinçli olarak kendini çirkef çukuruna atabilir mi? Yoksa çukur onu içine çekmeye başladı da içinde bulunduğu yüz karası ona eskisi kadar iğrenç görünmediği için mi hala dayanabiliyor? "Hayır, hayır, olamaz bu," diye bağırdı içinden, ama önce Sonya'nın bağırdığı gibi. Hayır, onu kendini kanala atmaktan alıkoyan şey, günah korkusu ve onlar. Eğer bugüne kadar aklını kaçırmadıysa, kim söyledi onun aklını kaçırmadığını? Aklı tümüyle yerinde mi? Aklı başında olan insan onun gibi mi konuşur? Aklı başında bir insan onun gibi mi düşünür? Tam onu çeken çirkef çukurunun başında oturup, elini kolunu sallayarak yardım istemek, kendisine tehlikeden söz edilince de kulaklarına tıkamak, aklı başında bir insanın yapacağı iş mi? Yoksa bir mucize mi bekliyor? Herhalde öyle. İyi ama, bütün bunlar delilik belirtisi değilse ne, bu sonuncu düşüncesi üzerinde durdu. Bu yol ona hepsinden daha hoş görünmüştü. Gözlerini dikip kıza dikkatle baktı. Sonunda, "Tanrı'ya çok mu dua edersin Sonya?" dedi. Sonya karşılık vermedi. Raskolnikov onun cevabını bekleyerek yanı başında duruyordu. "Tanrı olmasaydı ben ne yapardım?" diye fısıldadı Sonya. Sesi canlıydı. Sonra birden kıvılcımlanan gözlerini kaldırıp ona baktı ve elini tutup sıktı. "Tam tahmin ettiğim gibi," diye düşündü Raskolnikov. Bu konuda kızın düşüncelerini daha çok öğrenmek isteğiyle, "Peki, ne yapıyor Tanrı senin için?" diye sordu. Sonya verecek karşılık bulamıyormuş gibi bir süre sustu. Zayıf göğsü heyecanla inip kalkıyordu. Birden, "Susun!" diye bağırdı, "Böyle şeyler söylemeyin. Buna değmezsiniz."
Raskolnikov içinden, tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi diye tekrarladı. Her şeyi yapıyor, diye fısıldadı Sonya birden, gözlerini yeniden yere indirmişti. İşte çıkış yolu. İşte çıkış yolunun açıklaması diye düşündü Raskolnikov, büyük bir merakla Sonya'yı inceliyordu. Yine, tuhaf, neredeyse hastalıklı denilebilecek bir duyguyla süzüyordu Sonya'yı. Onun o solgun, küçük, zayıf, düzgün olmayan köşeli yüzünü, böylesine sert, canlı bir duyguyla, böylesine alev alev tutuşabilen sevimli, mavi gözlerini, hala öfkeden tir tir titreyen küçük vücudunu, süzüyordu. Bütün bunlar ona gitgide daha tuhaf, neredeyse olanaksız gibi görünüyordu. Kaçık. Kaçık diye söylendi içinden. Komodinin üstünde bir kitap duruyordu. Odanın içinde ileri geri dolaşırken, önünden her geçişinde dikkat ettiği kitabı eline alıp baktı. Eski, deri ciltli bir kitaptı bu. İncil'in Rusça çevirisiydi. Odanın öteki ucundan, "Nereden buldun bunu?" diye bağırdı. Sonya hep eski yerinde, masanın 3 adım berisinde duruyordu. Gözlerini kaldırmadan, isteksizce, "Biri getirdi," dedi. "Kim getirdi?" "Lizaveta. Ben istemiştim." "Lizaveta." Tuhaf diye düşündü Raskolnikov. Sonya her yanıyla ona gitgide daha tuhaf, daha olağanüstü görünmeye başlamıştı. Kitabı muma yaklaştırıp sayfalarını çevirdi. Birden, "Lazar'dan hangi bölümde söz ediliyordu?" diye sordu. Sonya ısrarla önüne bakıyor, karşılık vermiyordu. Masaya hafif yanlamasına oturmuştu. "Lazar'ın ölümünden sonra dirilişini anlatan bölüm. Bulur musun Sonya?" Sonya ona göz ucuyla baktı. Yerinden kalkıp ona yaklaşmadan, sertçe, "Orada değil," dedi, "4. İncil'de." "Bulup okur musun bana Sonya?" Raskolnikov oturdu, dirseklerini masaya, başını da ellerine dayadı, dinlemeye hazırlandı. 3-5 hafta sonra ise buyurun bakalım şöyle çok uzak bir yerlere. Daha kötüsü olmazsa eğer, sanırım ben kendim gitmiş olacağım oraya diye düşünüyordu içinden. Sonya kararsız adımlarla masaya yaklaştı, Raskolnikov'un bu tuhaf isteğini kuşkuyla karşılamıştı. Yine de kitabı aldı, yerine geçti. Masanın öbür yanından göz ucuyla Raskolnikov'a bakarak, "Gerçekten okumadınız mı siz bunu?" diye sordu, sesi gitgide sertleşiyordu. "Çok önceleri. Öğrenciliğimde. Okusana. Kilisede de dinlemediniz mi?" "Ben, kiliseye gitmem." "Sen sık gider misin?" "Hayır," diye mırıldandı Sonya. Raskolnikov gülümsedi, "Anlıyorum. O zaman, yarın babanın cenaze törenine de gitmeyeceksin." "Hayır gideceğim. Ben geçen haftada kiliseye gitmiştim. Dua ettirmiştim." "Kimin için?" "Lizaveta için. Baltayla öldürdüler Lizaveta'yı." Raskolnikov gitgide geriliyordu, başı dönmeye başlamıştı. "Lizaveta'yla yakın arkadaş mıydınız?" "Evet. Çok dürüst bir kadındı. Bana uğrardı. Ama pek sık değil. Zamanı yoktu çünkü. Birlikte okur, konuşurduk. Şimdi Tanrı'yı görüyor o." Bu kitapsı sözler tuhaf çınlamalar olarak geliyordu Raskolnikov'un kulağına. Şu iki kadın, iki kaçık kadın arasındaki gizemli buluşmalar, ne tuhaftı. "Bu gidişle sen de kaçıracaksın," diye düşündü. "Bulaşıcı galiba bu oku," diye bağırdı birden, sinirliydi sesi. Sonya hala kararsızdı. Yüreği hızla çarpıyordu. Ona okumaya cesaret edemiyor gibiydi. Raskolnikov bu mutsuz divaneye acıyla bakıyordu. Sonya tıkanırcasına ve güç duyulur bir sesle, "Size ne diye okuyayım?" dedi, "İnanmıyorsunuz ki." "Oku," diye diretti Raskolnikov, "Ben böyle istiyorum." "Lizaveta'ya okuyordun ya." Sonya kitabı açtı, onun istediği yeri aramaya başladı. Elleri titriyordu. 2 kez okumaya girişti ama daha ilk heceleri bile söyleyemedi, sesi çıkmıyordu. Sonunda büyük bir çabayla okumaya başladı. Beytanya halkından Nazar adında bir adam hastaydı ama birden 3. sözcükte sesi titredi ve aşırı gerilmiş bir tel gibi koptu. Soluğu kesilmiş, göğsü sıkışmıştı. Raskolnikov, Sonya'nın kendisine okumaya niçin cesaret edemediğini anlamaya başlamıştı. Bunu anladıkça da okuması için inadına daha kaba, daha sinirli bir biçimde direniyordu. Kendini olduğu gibi ortaya koymasının, iç dünyasını açmasının şu anda ona ne kadar ağır geldiğini çok iyi anlıyordu. Bu duyguların gerçekten de onun gerçek gizini,
eski gizini oluşturduğunu çok iyi anlıyordu. Bu eski giz, kızcağızın belki de ergenlik çağında, mutsuz bir baba, acıdan deliye dönmüş bir üvey ana, aç çocukların çığlıkları, bağırış çağrışlar, serzenişler arasında geçen baba evindeki dönemine ait bir gizdi. Raskolnikov aynı zamanda, okumaya başladığı şu anda çok sıkılmasına, bir şeylerden çok korkmasına karşın, özellikle ona ve ileride bir şey olmasın diye şu anda okumak için kızın önüne geçilmez bir istek duyduğunu da kesinlikle anlıyordu. Bu isteği onun gözlerinde okumuş, içinde bulunduğu büyük heyecandan anlamıştı. Sonya yavaş yavaş kendini toparlıyordu, okumaya ilk başladığında sesinin çıkmasını engelleyen boğazındaki tıkanmayı atlatmıştı. Yuhanna İncil'inden 11. bölümde okudu. 19. ayete kadar okudu. Yahudilerden birçoğu, kardeşlerinin kaybından üzüntü içinde olan Marta ile Meryem'i yatıştırmaya gelmişlerdi. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca, onu karşılamaya çıktı. Meryem evde kaldı. O zaman Marta İsa'ya, "Efendimiz," dedi, "eğer sen burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Ama ben şimdi de biliyorum ki, sen Tanrı'dan ne dilersen, dileğin yerine gelir." Sonya yeniden durdu. Utanarak, sesinin yine titremeye başladığını, yine kesilecek gibi olduğunu hissediyordu. İsa ona dedi ki, "Kardeşin dirilecek." Marta da, "Evet, biliyorum," dedi. "Diriliş günü, son gün dirilecek." İsa ona, "Diriliş ve hayat benim," dedi. "Kim ki bana inanır, ölse bile dirilecektir. Yaşayan ve bana inanan herkes, sonsuzcasına yaşar." "Sen buna inanıyor musun?" Marta, İsa'ya dedi ki, Sonya, Marta'nın İsa'ya söylediklerini, sanki kendisi vaaz veriyormuş gibi, acıyla iç çekip, tane tane, vurgulayarak okudu, "Evet, Efendimiz. Ben senin, dünyaya gelmesi beklenen Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna inanıyorum." Sonra durur gibi oldu, ona çabucak bir göz atmak istedi, ama sonra kendini toparladı, okumaya devam etti. Raskolnikov dirseklerini masaya dayamış, kımıldamadan oturuyor, Sonya'ya değil, odanın içinde başka bir yere bakarak dinliyordu. 32. ayete gelmişlerdi. Meryem de İsa'nın bulunduğu yere gelip onu görünce, ayaklarına kapandı ve ona dedi ki, "Efendimiz, eğer sen burada olsaydın, kardeşim ölmezdi." İsa onun ağladığını ve onunla birlikte gelen Yahudilerin ağladıklarını görünce ruhu acıyla titredi, öfkelendi ve dedi ki, "Onu nereye koydunuz?" Ona dediler ki, "Efendimiz, gelin de görün." İsa'nın gözleri yaşardı. O zaman Yahudiler, "Bakın," dediler, "onu nasıl da seviyormuş." Kimi de şöyle dedi, "O ki, körlerin gözlerini açıyordu, bunun ölmemesi için bir şeyler yapamaz mıydı?" Raskolnikov dönüp heyecanla Sonya'ya baktı. Evet, tam tahmin ettiği gibiydi. Gerçekten de sıtmaya tutulmuşçasına tir tir titriyordu. Raskolnikov'un da beklediği buydu. Yüce mucize sahnesine yaklaşmıştı ve bütünüyle bir zafer duygusu içindeydi. Sesi metalik bir çınlamaya dönüşmüştü. Zafer ve sevinçti bu seste çınlayan. Satırlar gözünün önünde uçuşuyordu, gözleri kararmıştı. Ama ezbere biliyordu Sonya okuduğu yeri. Son ayetteki, "O ki, körlerin gözlerini açıyordu," sözlerini okurken, sesini alçaltmış, bir dakika sonra yıldırımla vurulmuşçasına yerlere kapanacak, ağlayıp imana gelecek Yahudilerin, gözleri kör, imansız Yahudilerin kuşkularını, serzenişlerini, kötülemelerini büyük bir tutkuyla, sıcaklıkla yansıtmıştı. O da imansız, onun da gözleri kör, şimdi dinleyince o da imana gelecek. Evet, evet. Şimdi, büyük mucizeyi duyar duymaz diye düşünüyor, bu sevinçli bekleyişten titriyordu. İsa, içinde derin bir acımayla mezara geldi. Bir mağaraydı mezar, ağzına da bir taş koymuşlardı. İsa dedi ki, "Taşı kaldırın." Ölenin kardeşi Marta da, "Efendimiz," dedi. Korkmuştur artık. Çünkü 4 gün oldu gömüleli, Sonya 4 günü özellikle vurgulamıştı. İsa ona dedi ki, "Ben sana, iman edersen, Tanrı'nın büyüklüğünü görürsün dememiş miydim?" Ve ölünün bulunduğu mağaranın ağzından taşı çektiler. İsa gözlerini göğe kaldırdı, dedi ki, "Beni dinlediğin için şükürler olsun sana. Dileklerimi her zaman kabul ettiğini ben zaten biliyordum. Ama bu kez, şurada duran insanların beni senin gönderdiğine inanmaları için istedim bunu senden." İsa bunları söyledikten sonra, yüksek sesle, "Lazar," dedi.
Dışarı çık. Ve ölmüş olan dışarı çıktı. Sonya sanki her şeyi kendi gözüyle görmüşçesine heyecandan ürpererek, yüksek sesle okudu, elleri ve ayakları kefene sarılı, yüzü mendille bağlıydı. İsa onlara dedi ki, çözün de gitsin. O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın bu mucizesini gören Yahudilerin çoğu ona iman ettiler. Sonya bundan ötesine okumadı, okuyamazdı da zaten. Kitabı kapadı, hızla iskemlesinden kalktı, kesik kesik ve sert bir sesle, Lazar'ın ölümden sonra dirilişiyle ilgili bölüm bu kadar, dedi. Utanıyor gibiydi, gözlerini kaldırıp Raskolnikov'a bakamıyordu, başını başka bir yana çevirmiş, kımıldamadan duruyordu. Sıtma titremesi devam ediyordu. Eğri şamdan da çoktan sönmeye yüz tutan mum, bu perişan odada, bu ölümsüz kitabı okumak için çok tuhaf bir biçimde bir araya gelen bu katille fahişeyi donuk bir biçimde aydınlatıyordu. Aradan 5 dakika ya da daha çok bir zaman geçti. Raskolnikov birden yerinden kalkıp Sonya'ya yaklaştı, kaşlarını çatarak, "Seninle bir iş konuşmak için gelmiştim," dedi. Sonya hiçbir şey söylemeden gözlerini ona kaldırdı. Raskolnikov'un sert bakışlarında yabanıl bir kararlılık okunuyordu. "Bugün ailemi terk ettim. Annemle kız kardeşimi. Bir daha yanlarına dönmeyeceğim. Kendileriyle bütün bağımı kopardım." Sonya şaşkına dönmüştü. "Niçin?" diye sordu. Geçenlerde Raskolnikov'un annesi ve kız kardeşiyle olan karşılaşma, nedenini ve nasıl olduğunu bilmediği olağanüstü bir etki yapmıştı Sonya üzerinde. Bu nedenle Raskolnikov'un onları terk ettiği haberini dehşete kapılırcasına dinlemişti. "Benim için artık bir tek sen varsın," diye ekledi Raskolnikov, "birlikte gidelim. Bunu söylemek için geldim sana. İkimiz de lanetlenmişiz. Birlikte gidelim." Gözleri alev alev yanıyordu sanki. Sonya da onun için kaçık diye düşündü. Sonra elinde olmadan geri geri çekilerek, korku içinde, "Nereye gideceğiz?" diye sordu. "Ne bileyim, nereye gideceğiz? Benim bildiğim tek şey, aynı yolun yolcusu olduğumuz, hepsi bu. Hedeflerimiz aynı." Sonya hiçbir şey anlamadan bakıyordu ona. Anlayabildiği tek şey, bu adamın çok, ama çok mutsuz olduğuydu. "Sen kime ne anlatırsan anlat, kimse bir şey anlamaz," diye sürdürdü sözlerini Raskolnikov, "ama ben seni anladım. Sen bana gereklisin. Buraya, sana gelmemin nedeni de bu. Anlamıyorum," diye fısıldadı Sonya. "Sonra anlarsın. Sen de aynı şeyi yapmadın mı? Sen de toplum kurallarını çiğnedin, çiğneyebildin. Kendi kendini öldürdün, kendi hayatını mahvettin, hepsi aynı şey. Oysa ruh ve akıl gücünle yaşayabilecekken, saman pazarında tükenip gideceksin. Ama sen dayanamazsın ve eğer tek başına kalırsan, bir gün sen de benim gibi aklını kaçırırsın. Zaten şu anda bile deli gibisin. Öyleyse, birlikte gitmemiz gerek. Aynı yoldan. Hadi, gidelim." Onun bu sözlerinden müthiş bir heyecana kapılan Sonya, "Niçin? Niçin söylüyorsun bunları?" dedi. "Niçin mi? Artık böyle kalamayacağın için. Nedeni bu. Çocuk çığlıklarına, gözyaşlarına bakarak değil, ki böylesine Tanrı da izin vermez, ciddi, aklı başında düşünmen gerek. Yarın seni hastaneye kaldırırlarsa ne olur, söyler misin? Katerina Ivanovna'nın aklı başında değil, üstelik veremli ve yakında da ölecek. Peki, ya çocuklar? Poliçka da tükenip gitmeyecek mi? Annelerinin, dilenmeleri için köşe başlarına yerleştirdiği çocukları hiç görmedin mi sen buralarda? Ben bu anaların nerelerde ve hangi koşullar altında yaşadıklarını biliyorum. Bu çocuklar buralarda çocuk olarak kalmazlar. Daha 7 yaşındayken ya fahişe, ya hırsız olurlar. Oysa çocuklar İsa'nın birer suretidir, ilahi saltanat onlarındır. İsa bize onları sevmemizi, saymamızı buyurdu, onlar geleceğin insanlığıdır." Sonya ellerini ovuşturuyor, hıçkırıklardan sarsıla sarsıla, "Ne yapmalı? Ne yapmalı peki?" diye tekrarlayıp duruyordu. "Ne mi yapmalı? Kesilmesi gereken her şeyi kesip atacaksın. Sonsuza dek. Hepsi bu. Tabii böylece acı çekmeyi de peşinen kabul edeceksin. Ne? Anlamıyor musun? Sonra anlarsın. Özgürlük ve güç, özellikle de güç gerek insana. Bütün titreyen yaratıkların, bütün karıncaların üzerinde egemenlik kurmak gerek. İşte amaç. Unutma bunu. Benden sana öğüt olsun.
Belki de bu seninle son görüşmemiz. Eğer yarın gelmezsen, o zaman her şeyi kendin öğrenirsin. O zaman bu sözlerim aklına gelsin. Yıllar sonra bir gün, yaşam sana bu sözlerin ne demek olduğunu öğretir belki. Eğer yarın gelirsen, sana Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söyleyeceğim. Elveda. Sonya korkudan tir tir titriyordu. Dehşet içindeydi. Bütün vücudu buz gibiydi. Delikanlıya yabanıl bakışlarla bakarak, kimin öldürdüğünü gerçekten biliyor musunuz? Dedi. Evet biliyorum, sana da söyleyeceğim. Ama sana, yalnız sana. Bunu söylemek için seni seçtim. Senden beni bağışlamanı dilemek için gelmeyeceğim. Yalnızca gelip Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söyleyeceğim. Bunu söylemek için seni ben ta ne zaman seçtim. Daha baban sana benden söz ettiği sıralar ve daha Lizaveta sağken. Elveda. Bana elini verme. Yarın. Raskolnikov çıktı. Sonya onun arkasından bir deliye bakar gibi baktı. Ama kendisinin de bir deliden farkı yoktu ve bunu hissediyordu. Başı dönüyordu. Tanrım! Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü nasıl bilebilir? Bütün bu sözleri ne demekti? Korkunç bir şey bu, bütün bunları böylece düşünmesine karşın, asıl o düşünce Sonya'nın aklına hiç mi hiç gelmiyordu. Herhalde çok mutsuz. Annesini ve kız kardeşini terk etmiş. Niçin? Ne oldu? Ve kendisinin niyetine? Söylediği bütün bu sözler ne anlama geliyor? Onun ayağını öpmüş ve demişti ki, evet, bunu açıkça söylemişti, artık sensiz yaşayamam demişti. Ah Tanrım, Sonya sıtmalı gibi titreyerek ve sayıklayarak geçirdi geceyi. Bazen yerinden fırlıyor, ağlıyor, ellerini ovuşturuyor, bazen yine çırpınmalı bir uykuya dalıyor, düşünde Poleçka'yı, Katerina Ivanovna'yı, Lizaveta'yı, İncil okuma sahnesini ve onu, bembeyaz yüzü, alev alev yanan gözleriyle onu görüyordu. Ayaklarına kapanmış, ötüyor, ağlıyordu. Ah Tanrım! Sonya'nın odasını Gertrude Karlovna Reslice'nin dairesinden ayıran sağdaki kapının ardında, yine Bayan Reslice'nin dairesine ait olan ve ne zamandır kiralık olarak boş duran bir oda vardı. Odanın kiralık olduğunu bildirmek için, evin ana kapısına ve odanın kanala bakan pencerelerine ilanlar asılmıştı. Sonya eskiden beri bu odayı boş saymaya alışmıştı. Oysa bütün bu süre içinde boş odanın kapısında duran Bay Svidrigailov, kulağını kapıya yapıştırarak onları dinlemişti. Raskolnikov çıktıktan sonra, bir süre durup düşünmüş, sonra ayaklarının ucuna basarak, bu boş odaya bitişik olan kendi odasına geçerek, bir sandalye almış ve bunu yavaşça Sonya'nın odasına açılan kapının arkasına koymuştu. İçeri odada geçen deminki konuşma ona çok ilginç, çok önemli görünmüş, çok ama çok hoşuna gitmişti. O kadar hoşuna gitmişti ki, bir başka gün, örneğin yarın, yine böyle bir saat ayakta durmak gibi bir zahmete katlanmamak, şöyle rahatça oturup keyifle dinlemek için bir sandalye getirmişti.